Merhaba arkadaşlar. Bu sefer görüntüsüz yayın yapıyorum. Çünkü çok rahatsızım. Dün akşam da çekemedim, o sebeple bir günlük gecikti video yayınım. Ateşim çoktu. Bugün de bademciklerim çok şiş. Bu sebeple de sesim biraz kötü geliyor olabilir. Derse bu şekilde başlayacağız. Sadece ellerimi göreceksiniz çizimlerde. Dersi aksatmak istemedim. Geçen hafta goncalarımızın çizimlerini yapmıştık. Bu hafta da hatalarımızdan devam edeceğiz. Çizimlerinizi yaparken sürekli bir önceki çizimleri ihmal etmeyin. Yeni öğrendiğiniz ne varsa eskilerle kaynaştırıp kullanmaya çalışın. İkisinin birlikte güzelliğini görün. Hatayı Uzak Doğu'da bir kentteki bir çiçeğin adı olarak bize öğretilendi. Stilize edilmiş hali bu çiçeğin. Tabii bir çiçek değil, bir sürü çiçek kullanıldı ve daha sonra da üretilen bir desen olduğu için birçok çiçeğin de stilize edilmiş halidir mutlaka ki. Biz iki yönlü görüyoruz bu çiçekleri. Stilize edilen çiçekleri bir tepeden, yani tam tepeden baktığınızda bir papatyayı nasıl görüyorsanız, bir de yandan tam 90 derecelik açısından baktığınızı düşünün. İki versiyonunu çizmiş oluyoruz. Bizim geçen hafta öğrendiğimiz yönlü hatayılar da yandan gördüğümüz haliydi. Mesela en basitinden böyle bir papatyayı çizeriz ya hani. Aslında bu bir merkezsel hatayıdır. Bunun yandan görülmüş hali goncadır. Yani tam büyük bir çiçek olmadığı için. Altındaki taç yapraklarını da bazen gösteririz. Bu yandan gördüğümüz açı, bu tepeden gördüğümüz açı. Goncalar, geçen hafta çalıştığımız goncalar şu açıydı. Yandan gördüğümüz açıydı. Bu hafta da yönlü hatayılara geçiyoruz. Yönlü hatayı goncadan biraz daha detaylı olanı. Gonca değil, artık gürcü açmış bir çiçeğin yandan görülmüş hali. Yine iskeletten başlıyoruz. Daire bir iskelet çizdim. Bu daireyi tam ortadan böldüm. Ve ortasına da bir daire daha çizdim. Bu bizim iç katmanlarını yapacağımız bir gülün hani katmer katmer içini düşünün alan. İçteki alan bu alan. Bu da tam tomurcuklarının olduğu alan. Bu yaklaşık olarak sanki hani 1/3'e tekabül ediyor gibi bir yerde olabilir bu tomurcuk. Daireyi ortaya yerleştirdiğimizde. Daha sonra goncalarda da kullandığım ya da diğerlerinde de kullanabileceğimiz taç yapraklarından bir başlangıç yaptım. Ortaya birleştirdim. Neydi? Hani bizim hep bir noktamız vardı ya. Normalde sapa birleştiriyorduk. Her çıkışı sapa gibi gösteriyorduk. Bu çiçeğin kendi içindeki bütünlüğü sağlamak için de tomurcuğa yönlendiriyoruz. Yaprağım tomurcuktan başladı ve yine tomurcukta bitti. Ortaya güzel bir şekil vermek istiyorum. Bu iç hazne. Aralara yaprak kullanacağım. O yaprakların güzel durması için, mesafesini ayarlamak için gideceğiniz yerleri kısmen belirleyebilirsiniz. Bakın, yine sanki içeriye döndüğüm zaman aynı noktaya gelecekmişim gibi yaptığınızda hatalı görünmeyecektir hiçbir zaman. Aralarına da yaprakların değil, çiçek kısımlarını kullanıyorum. Yaprakları ve çiçek kısmı diye ayırdığım aslında hani şu kısımlar yeşil, yaprağın yeşil alanları gibi. Bu kısımda renkli alanları gibi hayal edin. Boyadığımızda daha çok anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu şunlar yaprakları, şu kısımda çiçeğin, hatayının çiçek kısımları.
yarısını çizdikten sonra diğer tarafa da aksini çiziyorsunuz, yansımasını. Dairenin iskelet olarak çizdiğim dairenin dışına hiç çıkmadım gördüğünüz gibi. Çıkmadığımda da hat bozulmamış oldu. Bu daireyi, iskelet olarak çizdiğiniz daireyi daha oval ya da kullanacağınız alana göre, şöyle görünmesini engellemesin, hani enine oval gibi de kullanabilirsiniz. Hatainin şeklini yerleştirmek sizin istediğiniz alana göre de biraz daha esneyebilir. Birkaç versiyon daha çizmek istiyorum. Yine iskeletlerini kullanacağım. Size paylaşacağım fotoğrafta iskeletini de ayrıyetten göstereceğim. Hatta bir tanesi burada böylece kalsın. Bakın 1/3 alan gibi bir alan. Yaprakların geleceği yerleri. Yaprakların geleceği yerlerin hani aslında sayısı sizinle alakalı. Sadece oranlarını, aradaki mesafeyi nasıl yapacağınıza karar vermek için şu noktaları kullanabilirsiniz. Daha sonra arkasına deseni düzeltirken o iskeleti sileceksiniz tabii ki. Daha az yapraklı bir yönlü hatayı olsun. Bu da ortası asimetrik bir hatayı olsun. Diğer yanları yine simetrik. Tamamlayalım.
yönlü hatayların hepsi sap kısmı alt noktasından girer. Hepsinin sapı tam alttan girer. Fakat gideceği alana göre, döneceği helezona göre üstünün yanından ya da bu yanından çıkabilir. Tam orta noktasından da çıkabilir. Devam edecek olan sapları. Ama ne olursa olsun giriş kısmı burasıdır. Asla herhangi bir helezon bunun yan tarafından giremez. Alt kısmının yanından giremez. Nasıl bir şey yapacağımı düşündüm ya. Şimdilik bu kadar yetsin. Hem sizi yormayayım hem kendimi yormayayım. Bunların fotoğraf halinde tekrar atacağım. Şunu da yapalım. Şimdi bu iskelet üzerinde bu deseni çizdikten sonra deseninizi ayarlarken de iskelet haline her halükarda yuvarlağını çiziyorsunuz. Belki ileri zamanlarda alıştıkça desen çizmeye hani ortalama kısımlarını falan yapmayacaksınız. Çünkü bu desenlere o kadar alışmanız gerekiyor ki elinizin o kadar çok çalışması gerekiyor ki bu iskeleti durmadan yapmak durumunda olmadan deseninizin içerisinde kullanabilmeniz için. O yüzden hep diyorum ya, idman şart. Her gün mutlaka çalışmak şart. Düşünmeden bunları çizebiliyor olmak şart. İskeletimizi temizlemek için biraz şimdi acemi olduğunuz için hatalı olacak yerler olabilir. Büyük ihtimal sağ tarafıyla sol tarafı eşit olmadığı yerler olabilir. Bakın mesela işte şurası 1 milim şuradan aşağıya kaymış. Hemen onu düzeltelim. Eskizin arkasını çevirdim. Hiç kullanılmamış tarafını. Şimdi hatamın olduğu yeri görüp siz de o şekilde yapın. Arka yüzünden tekrar çizerek düzeltiyorum. Bunun sistemini anladığınızda hani yaprağını nerede kullanacağım, merkeze bağladım, ne şekilde güzel durdu bunu anladığınızda aslında kendi de hatalarınızı siz de oluşturabilirsiniz. Denemenizde hiçbir sakınca yok. Denenmiş çok hatayı var. Her yüzyılın kendi içinde geliştirdiği bir üslupla birlikte o kadar güzel hatalar var ki inceleyin her birini. Kendinizinkisini de oluşturmaya çalışmanızda hiçbir sakınca yok. Evet. Ben de şu tarafı biraz görüntüden kaymışız. Diğer tarafı sildim. Yani bu arka tarafın iskelet haliydi. Oranın çizgi halinde sildim ama inşallah görüntüden kaybetmemişimdir. Tam o esnada kameraya bakmamıştım. Evet, bir tane daha mı yapayım acaba, görüntüden kaybolmuş mudur? Bakalım hadi. Şimdi burası iskeletinin olduğu taraftı. İskelet olarak ayarladım. Ondan sonra arka tarafını çevirdim.
Bu dendanların da hani yönlü hataydı de söylemiştim ya. Aslında bakın hepsinin içeriye gittiği taraflarını hesaplayacak olsak hepsi yine bu noktaya, tomurcuğuna bağlanıyor. Yapraklar bu noktaya bağlanıyor. Bu hatayın iyi durmasındaki tek sebep bu olacaktır. Çizerken buna mutlaka dikkat edin. Evet, iskelet tarafını çizdim. İskeletleri ilk çizdiğim tarafını. Bu da doğru hali olmuş oluyor. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bol çalışın, mutlaka çalışın. Abone olmayı unutmayın. WhatsApp'tan birebir ders almak isterseniz iletişime geçin. Numaram altta yazıyor olacak. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bu haftaki çalışma süreniz 20'şer dakikaya çıktı. Her gün 20 dakika mutlaka çalışın. İyi geceler.